Merhaba arkadaşlar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte şu çok merak edilen, viral olan ıspanaklı poğaçayı yapacağız. Ben de hemen araştırdım. Sizler için tarifini toparladım. Şöyle bir video hazırladım arkadaşlar. Ispanaklarımı yıkadım. Şöyle gördüğünüz gibi sap kısımlarını kopardım. Sadece yaprak kısımlarını kullanıyorum. Hemen rondomun içerisine yaprak kısımlarını koyuyorum. Bütün malzemeleri bunun içerisinde hazırlayacağız. Yarım su bardağı sıvı yağımı ekledim. Yarım su bardağı sütümü ekliyorum. Bu şekilde ıspanağımız daha yeşil yeşil olacaktır arkadaşlar. Özelliğini yitirmeyecektir. 125 gram eritip soğuttuğum tereyağımı da ekliyorum. Bir adet de yumurtamız var. Onu da koyuyoruz. Bakın bu şekilde bütün sıvı malzemelerimizi eklemiş olduk. Robotumuza takıp hemen çekme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar çekerseniz o kadar yeşilini verecektir ıspanaklar. Bakın çektikçe ıspanak yeşilini suyun içerisine, yani o eklediğimiz sütün, sıvı yağın içerisine bıraktı. Şöyle göstereyim sizler için. Rengi gayet de güzel oldu arkadaşlar. Sıvılarımızı burada birleştirmiştik. Şimdi bunu yoğurma kabımın içerisine döküyorum. Ardından kuru malzemelerimizi ilave edeceğiz. Bu karışımın içerisine bir miktar unumu döktüm. Bir dolu dolu yemek kaşığı toz şekerimi ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da tuzu döküyorum arkadaşlar. Bir pakette kabartma tozu döktükten sonra yavaş bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Un miktarını versem dahi her zaman söylediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kullandığımız unun kalitesine, markasına göre değişiklikler gösterebilir un miktarında. Ben bu tarif için toplamda 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğurdukça un ilave ediyorum ki kıvamını tam bir şekilde tutturabilelim. Zaten göreceksiniz şimdi yumuşacık bir hamurumuz olacak. Ispanaklı tarifleri çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Renginden dolayı da göz alıcı bir görsel sunuyor bizler için. Daha önce de ıspanaklı pasta yapmıştım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Bakın poğaça hamurumu toparladım. Şöyle kıvamını hemen sizler için gösteriyorum. Bakın yumuşacık bir hamur elde ettik. Artık hamurumuzu bezelere ayırabiliriz. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Avucumun içerisine hemen yuvarlıyorum. Bütün hamurumu aynı şekilde yuvarlayacağım. Bezeler haline getireceğim. Şekillendirmesini daha sonra yapacağım. Arkadaşlar isterseniz siz teker teker de yuvarlayarak poğaçalarınızı şekillendirebilirsiniz. Bunun gibi daha birçok tarifimin açıklama kısmına linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Malzeme listesi ve ölçüsü de açıklama kısmında eklidir. Bezelerimizi hazırladıktan sonra şekillendirme işlemine geçebiliriz. Dilerseniz parmak uçlarınızdan bastırarak yuvarlak bir şekilde hamurunuzu açabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi şöyle bir aparattan destek alabilirsiniz. Açtıktan sonra orta kısmına labne peynir kullanılıyor. Bu poğaçanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu labne peynirle yapılması. Hemen poğaçamı kapattıktan sonra şöyle bir bardakla kenar kısımlarının düz olması ve iyice kapanması için kesiyorum. Şöyle ilk poğaçamızı şekillendirdik gördüğünüz gibi. Bu şekilde hepsini şekillendireceğim arkadaşlar. Rengi de gerçekten muhteşem görünüyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bunları hiçbir ücret ödemeden yapacaksınız tabii ki. Destekleriniz benim için çok önemlidir arkadaşlar. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz de varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Hangi şehirden beni takip ediyorsanız onları da yazabilirsiniz.
Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Poğaçalarımın şekillendirme aşamasını tamamladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Bu arada fırınımı da 160 dereceye ayarladım. Gerçekten muhteşem görünüyor poğaçalar. Tadı da tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel. Yani viral olmasının da bir sebebi varmış diyelim. Poğaçalarımı hemen pişmesi için fırına veriyorum. Ayrıca üzerine yumurta falan sürmüyorum arkadaşlar. Üzerinin böyle renginin çok değişmesini istemediğimden dolayı. Gördüğünüz gibi çıkardım fırından. Dilerseniz sizler üzerine susam ya da çörek otu da serpiştirebilirsiniz pişirmeden önce. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir ıspanaklı labneli poğaça yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle tadım testinde geçerse sizlerden tadından yenmez gerçekten. İç kısmını da göstereyim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.